Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde orman kebabı nasıl yapılır? Etler lokum gibi nasıl pişer? Böyle altın rengi su nasıl elde edilir? Bu tarifi detaylı bir şekilde paylaştım. Umarım videomu ve tarifimi beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Orman kebabı için kullanacağım bütün malzemeleri tezgaha soyarak hazırladım. Bezelye, havuç, patates, soğan, sarımsak, defne yaprağı ve un. Tabii ki olmazsa olmazımız et. Bütün malzemeleri tezgaha dizdikten sonra sizlerle birlikte orman kebabının yapılışına başlıyorum. Orman kebabı için dananın yumurta etini kullandım. Yumurta eti hayvanın iç bacağı oluyor. İç bacağının üst tarafına doğru bir kısım. Siniri en az olan, yağı en az olan ve en yumuşak olan bölümü. 1 kilo kadar yumurta etim var. Büyükçe bir, genişçe bir tencereyi ocağa alıyorum ve altını yakıp dana etlerini kuşbaşından bir tık iri olmak üzere doğramaya başlıyorum. Kebap ya da kavurmada ben etleri daha iri sevdiğim için kuşbaşından bir tık iri doğradım. Etler zaten tamamen piştikten sonra epey bir ufalacaklar. O yüzden iri doğramakta fayda var. Sizler çok iri görüntü istemiyorsanız daha ufak doğrayabilirsiniz. Ama çok küçük de doğramanızı tavsiye etmem. Biraz büyük löpet olması gerekiyor. Çünkü yeterince iyi pişirildiğinde etlerin içi de sulu sulu kalacağı için yemesi ayrı bir lezzetli olacak. Bütün etleri kuşbaşı olmak üzere doğradıktan sonra ocakta bulunan tencerenin ısınmışlığını kontrol edip bütün etleri tenceremin içerisine transfer ediyorum. Lokum gibi pişmiş etler için mutlaka etinizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Kesinlikle buzdolabından yeni çıkmış ya da buzluktan çıkmış bir et olmaması gerekiyor. Tencereyi kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde ısınmıştı. İyice ısınmış olan tencerenin içerisine doğramış olduğum etleri dolduruyorum ve rengi değişene kadar karıştırmadan bekletiyorum. Eğer bu tarz yemeklerde tabanı geniş bir tencere kullanırsanız hem pişirmeniz kolay olacaktır hem etler hınca hınç olmayacaktır. Çok dolu olursa da etler güzel bir şekilde pişmeyecektir. O yüzden yayvan geniş bir tencere tercih edelim. Etler renkler değiştirmeye başladı. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Diğer taraflarını da tabana değmesini sağlıyorum ve tamamen suyunu verdikten sonra bütün etler su içerisinde kaldıktan sonra kapağını örtüyorum ve kısık ayarda kendi suyunu çekene kadar o suyun içerisinde iyice yumuşamasını bekliyorum etlerin. Evet, etler tamamen suyunu saldı. Tamamen rengi de değişti. Şöyle tencerenin kenarlarında köpük olabilir. Onları alalım. Yine üzerinde çok yayvan bir tencere olduğu için çok fazla köpük birikmeyecektir. Ama gördüğünüz bütün köpükleri almaya dikkat edin. Kapağı örtüyorum. Kısıyorum tencerenin altını ve ağır ağır kendi suyunda yumuşamaya bırakıyorum. Böyle hızlıca hareket etmeyelim. Harlı ateşte olmasın ki etler pamuk gibi pişsinler. Bakın ara ara karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Etler birazdan kendilerini çekmeye başlayıp ufalacaklar. Bu suyunu saldığı esnada içine bir adet defne yaprağı bıraktım ki defne yaprağı tam bu esnada güzelce aromasını katsın etlere. Şöyle defne yaprağıyla da hafif bir karıştırıyorum. Yine gördüğüm köpükleri kaşığımın yardımıyla alıyorum. Mutlaka o köpükleri alalım ki yemeğin suyu berrak olsun. Gördüğünüz üzere yaklaşık 10 dakika sonra et suyunu tamamen çekti. Bu esnada içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilavesi yapıp bir tatlı kaşığından biraz fazla tereyağı da ilave ettikten sonra biraz da yağlarla birlikte kavrulmaya bırakıyorum. Yaklaşık yine bir 5-6 dakika kadar da yağla kavuracağım. Bu yağla güzelce kavrulduktan sonra sebzelerimi ilave etmeye başlayacağım. Evet, etler 5-6 dakikadır yağ ile birlikte kavrulmaya devam ediyor. Bu esnada rendelemiş olduğum bir adet havucu etlere ilave ediyorum. 1-2 dakika hatta 3 dakika kadar da rendelenmiş havuçlarla kavrulmaya devam edecek etler. Bu rendelenmiş havuçlar yemeğin suyuna altın rengini verecek. O yüzden en başta bu havuçları ilave ediyoruz. Başka hiçbir sebze ilave etmeden altın rengini salması için kavurmaya devam ediyoruz.
Rendelenmiş havuçla et kavrulurken biz hemen 2 adet soyulmuş olan orta boy havucumuzu ortadan ikiye bölelim ve iri iri olmak üzere doğramaya başlayalım. Küçük doğramayalım. Orman kebabında biraz sebzeler et kadar büyük olmalı. Etle aynı boyutta olmak üzere havuçları da güzelce doğruyorum ve 3 dakikadır kavrulmakta olan diğer malzemelerin içerisine bu havuçları da ilave ediyorum. Evet, ben havuçları doğrarken etlerle diğer havuç güzelce kavrulmuştu ve rengini suya salmıştı. İstediğimiz renk bu. Bu renk yemeğin suyunun gayet güzel ve iştah açıcı görünmesini sağlayacak. Doğramış olduğum havuçları da ilave ediyorum. Bir müddet bu havuçları da etlerle birlikte kavuracağım. Onlar kavrulurken ben hızlıca diğer malzemeleri doğramaya devam edeceğim. Evet, soymuş olduğum bir adet büyük boy soğanım var. O soğanı küçük küçük yemeklik olmak üzere doğramaya başlıyorum. Arpacık soğanlar bütün halde atılacaklar zaten. En son sarımsakları da ezeceğiz ama önce hızlıca bir adet büyük boy soğanımı ince ince doğramaya başlıyorum. Yemeklik soğanı elimizden geldiğince ufak doğramaya dikkat edelim. Hele ki içerisinde görüntüsünü istemiyorsak elimizden geldiğince minik minik doğrayalım ve hemen tencereyi kontrol edelim. Tencereye kontrol ettiğimde şöyle diğer havuçların da kavrulmaya başladığını gördüm. Hemen bu esnada doğramış olduğum yemeklik soğanı da içerisine ilave ediyorum ve hızlıca bu kez sarımsakları ezme işlemine geçiyorum. Bu esnada hemen arpacık soğanları da tencereye ilave edelim. Hepsi birlikte kavrulmaya devam etsinler. Dilerseniz arpacık soğan hiç kullanmayabilirsiniz. Ben görüntü olarak çok güzel olduğu için ve ayrı bir lezzet de katacağı için soğan her zaman yemekte daha lezzetli bir noktaya yakalamanızı sağlar. O yüzden hem yemeklik hem de arpacık soğan kullandım. Arpacık soğanları da ilave edip şöyle güzelce bir karıştırdım ve hızlıca kullanacağım sarımsakları ezme işlemine geçiyorum. Hepsini bıçağın arka tarafıyla güzelce eziyorum ve böyle minik minik olmamak kaydıyla iri iri olmak üzere hepsini doğramaya başlıyorum. Evet, sarımsakları da tencereye aktarıyorum ve hepsini güzelce kavrulmaya, renk değiştirmeye ve o çiğ kokularından kurtulmaya bırakıyorum. Sarımsak zaten aromasını hemen hızlıca yayacaktır 1-2 dakika içerisinde. Gördüğünüz gibi yemeklik olan soğanlar da renk değiştirmeye başladılar bile. Hepsi güzelce kavrulduktan sonra artık unumu ilave edeceğim. Unu bir tepeleme yemek kaşığı kullanıyorum. Un yemeğin kıvamını sağlayacak ve suyunun iştah açıcı görünmesini sağlayacak. Şöyle bir boşluk oluşturdum tencerede ve oraya unu ilave edip böyle yavaşça bütün sebzelerle birleşmesini sağlayacağım. Topak kalmasın diye iyice kavrulması ve çiğ kokusunun, çiğ tadının gitmesi gerekiyor. Evet, un çiğ kokusunu kaybetti, güzelce kavruldu ve sebzelerle bütünleşti. Şimdi bu esnada hem karıştırıyorum hem de sıcak su ilavesi yapıyorum. Kaynar su değil, şu an kaynamakta olan bir su değil ama sıcak su olması gerekiyor. Sıcak suyu ilave ederken bir taraftan da karıştırıyorum. Yeteri miktarda su ilavesi yaptıktan sonra artık tencerenin kapağını kapatacağım. Tenceredeki sebzeler ve su kaynarken ben bir taraftan patatesi doğramaya başlayacağım. 1 litrenin biraz üzerinde su kullandım. Unun verdiği o yoğunluğu açmak için sizler göz kararı bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz. Böyle çok lapa bir su olmamalı. Hemen suyu kaynarken tencerede ben de patatesleri yine havuçlar boyutunda, et boyutunda doğramaya başlıyorum. Tencereye ilave edeceğimiz en son sebze olduğu için ve pişmesi en kolay sebze olduğu için patatesi doğramaya başladım. Eğer daha öncesinde çok uzun bir zaman geçecekse patatesi eklemeniz için mutlaka patatesleri suya atın ki kararmasınlar. Hemen şöyle bir tencereyi kontrol ediyorum. Hem suyun kıvamını kontrol ediyorum hem de havucun pişmişliğini kontrol edeceğim. Su şu an çok koyu değil, un olduğu halde ama patatesleri de ilave ettiğim zaman nişastasını salıp istediğim kıvama gelecek. Havucu kontrol ettim. Hafif çatal batıyor. Hemen bu esnada hazırlamış olduğum bir kase dolusu bezelyeyi de yemeğin içerisine ilave ediyorum. Bezelye miktarını yine damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı dolusu oldu bu kaseyle. Bezelyeyi de ilave ettim. Şöyle güzelce karıştırdım. Kapağı kapatıp
Biraz pişmesini bekledim. Bakın epey bir renk değiştirdi bezelyeler. Onları da bir kontrol ediyorum. Ve bu esnada artık bezelyelerin tamamen pişmesini beklemeden doğramış olduğum patatesleri de orman kebabının içerisine ilave ediyorum. Artık bütün malzemeleri ilave ettiğimiz için tuzunu ve karabiberini de ilave edebiliriz. Bir çay kaşığından biraz fazla karabiber öğüttüm. Toz karabiber kullanacaksanız biraz daha kontrollü atarsanız yemeğin karabiber dengesini daha iyi bir şekilde sağlayabilirsiniz. Birden boşaltmayın, tadına baka baka ilave edin. Ve ben kaya tuzu öğütüyorum. Dilerseniz yemeklik iyotlu tuz da kullanabilirsiniz ama elinizden geldiğince yemeklerinizde kaya tuzu kullanmaya özen gösterin sağlığınız açısından. İlave ettiğim tuz ve karabiberden sonra şöyle güzelce bir tencereyi karıştırıyorum. Kapağını kapatıp yavaş yavaş kısık ayarda pişmeye bırakıyorum. Evet, yaklaşık yarım saatin üzerinde yemeğim kaynıyor. Altı kısık bir ayarda kaynıyor. Şöyle sebzeleri ve etleri kontrol ediyorum. Eğer pişmişse artık altını kapatıyorum ve yemeği dinlenmeye alıyorum. Kesinlikle kontrol edin. Benim vermiş olduğum zaman ölçüsü sizin ocağınız ya da kullandığınız tencereyle ya da kullandığınız etin cinsiyle alakalı değişkenlik gösterecektir pişme süresi. O yüzden mutlaka sebzeleri ve etlerin pişmişliğini kontrol ettikten sonra kapatın. Zaman değişebiliyor dediğim gibi. Ben yaklaşık yarım saatte dinlendirmiş olduğum orman kebabını servis ediyorum ve sizlerle birlikte etin nasıl piştiğini görmek istiyorum. Etin içi lime lime böyle hafif pembemsi bir renkte olacak ki su değerini ve demirini kaybetmemiş olsun. Patatesler, havuçlar ve eti çok güzel bir şekilde pişmiş orman kebabıyla sizlere veda etmek istiyorum. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.